Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Önceki videolarımdan birinde Whisper AI'yi anlatmıştım. Whisper AI, yapay zeka desteğiyle altyazı oluşturma uygulaması. Bunu nasıl yapacağımızı detaylıca göstermiştim. Bu videoda ise Whisper AI ile yaşanan bazı problemleri gidermeye çalışacağız. Whisper AI videosunu yayınladıktan sonra birçok yorum geldi ve güzel mesajlarınız için sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bir uygulama. Bazı kullanıcılar ve bazı takipçilerim sorun yaşadı. Genel yaşanan ve en çok yaşanan iki problemi sizlere anlatacağım. İlk yaşanan problem dosya bulamama problemi. Eğer ilk videomu izlediyseniz yüklediğiniz dosya ismiyle ikinci komut satırında olan isim aynı olmak zorunda. Burada şöyle bir hata oluşuyor. Bunu yapmanıza rağmen dosya bulunamadı diye bir hata veriyor. Bunu gidermek için şu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Dosya ismini yeniden adlandırın ve tekrar yükleyin. İşte çözümü bu kadar basit. Fakat şöyle bir durum var. Yeni isim verdiğinizde yeni verdiğiniz ismin kısa olması daha iyi olur. İşte son, yeni, ilk gibi vesaire herhangi bir kısa bir kelime ekleyin. Bu şekilde sorununuz çözülecektir. Ayrıca Mac bilgisayarlarda daha çok yaşanıyor bu durum. Bu tarz sorun yaşayanlar bu şekilde çözebilirler. İkinci probleme gelirsek dil problemi. Şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Siz Türkçe bir video yüklüyorsunuz. Kendi videolarınız ya da Türkçe bir ses dosyası yüklüyorsunuz. Yapay zeka bu ses dosyasını direkt olarak İngilizce dilinde çıkarıyor. Yani Türkçe çıkarması gerekiyorken İngilizce oluşturuyor altyazıları. Özellikle birçok kişi bu konu hakkında bana mail attı. Ben de bir süredir araştırıyorum bu sorunu nasıl çözebiliriz, nasıl üstesinden gelebiliriz diye. Açıkçası pek bir ilerleme kaydedememiştim. Ta ki bir takipçimin bana attığı maile kadar. Aynı sorunu kendisi de yaşadı. Farklı şeyler denemesini önermiştim. Sonrasında ise kendisi çözümü buldu. Takipçimin adı Hasan. Hasan Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu sorunun çözümünde çok yardımcı oldu. Ayrıca bu yapay zeka hakkında da yeni şeyler öğrenmeme ışık tuttu, yol gösterdi. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bu hata çözülmüş oldu. Şimdi bu hata nasıl çözülecek bunu göstereyim. Whisper kullanmak için Google Colab'a ihtiyacımız var. Bunun nasıl yapıldığı, nasıl kurulduğu ve aşama aşama nasıl yapılır videosu kanalımda mevcut. O videoyu izleyerek adım adım bunun nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Şimdi direkt olarak ben hatanın çözümüne odaklanacağım. İlk olarak geldiğimizde Google Colab'ı açıyoruz. Bu arada kodların hepsini açıklamalar kısmında yine ekleyeceğim. Buraya eklediğimiz kod GitHub sitesinde bulunan Whisper AI kodlarını çağırıyor. Burada solda hücreyi çalıştır butonuna bastığınızda kodları bizlere getirecek. Ben daha önce bu uygulamayı yaptım. O yüzden bu adımı atlıyorum. Burada sol tarafta ise ne kadar sürdüğünü gösteriyor bu durumun. 3 dakika sürmüş. Bu arada OpenAI Whisper AI'yi güncelledi. Yani artık altyazılarımızda daha doğru sonuçlar alabiliyoruz. Bu hatanın çözümünden sonra getirmiş olduğu bir yenilik var. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi devam edelim işlemimize. GitHub sitesinde bulunan kodları buraya çağırdık ve ikinci aşamaya geçtik. Burada sol tarafta dosya bölümü var. Dosya bölümünden yükle diyorum ve ses dosyamızı buraya yüklüyoruz. Buraya yüklenirken sol alt tarafta mavi bir ikon görünüyor. Bu mavi ikonun tamamlanması lazım. Kanalda bulunan kısa videolarımdan birinin ses dosyasını çekip buraya aldım. Bunu yükledikten sonra ikinci aşamaya gelelim. İkinci olarak şu kodu yazmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken iki farklı nokta var. Yüklediğimiz dosya ismiyle buradaki isim aynı olmak zorunda. İkincisi ise bu altyazının nasıl çalışacağı, yani hangi modelde çalışacağı. Yine bir önceki videomda bunu detaylıca anlatmıştım. Ben hızlı olması adına small modelini kullanıyorum. Normalde ikinci kodu çalıştırdığımızda herhangi bir problem olmadan hangi dilde konuşulduysa onu otomatik olarak algılıyor ve altyazımızı oluşturuyor. Fakat bazı kullanıcılar Türkçe yüklemelerine rağmen altyazının İngilizce olarak çıktığını bana söylemişlerdi. İşte hatayı şu şekilde çözeceğiz. Model small'un yanına geliyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. 2 tane kısa çizgi ve language yazıyoruz. Language yazdıktan sonra bir boşluk daha bırakıyoruz. Buraya Turkish yazıyoruz. Bu kadar. Şu standart kodumuz Whisper Test MP3 Model Small. Buraya kadar normal standart olan çalışan kısmı. Ekstra olarak 2 tane çizgi Language Turkish yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra artık Türkçe videolarınızın ya da Türkçe ses dosyalarınızın İngilizce olma problemi çözülmüş olacak. Kodu çalıştırdım ve small model olduğu için çok hızlı bir şekilde altyazımızı ortaya çıkardı. Bu şekilde dil problemimizi çözmüş olduk. Fakat ben bu dil problemini çözmeye çalışırken ve araştırmalar yaparken GitHub sitesinde detaylı açıklamaları ve Whisper AI'ın dokümanlarını inceledim. Whisper AI'ın sadece altyazı işlevi olmadığı, yüklediğimiz ses dosyasını ayrıca çeviri yaptığını da fark ettim. Bu gerçekten güzel ve önemli bir özellik. Bir önceki videomda bunu açıkçası fark etmemiştim. Direkt olarak Türkçe altyazıya odaklandık ve Türkçe altyazı nasıl çıkarılır, nasıl oluşturulur onun üzerine çalışmalarımı yaptım ve sizlere anlattım. Şimdi yüklediğimiz ses dosyasını başka dile nasıl çeviririz onu size göstereceğim.
Bunu bu şekilde yaptık. Bunu şimdi temizlemem lazım. Buraya boşluğa geliyorum, sağ tıklıyorum, çıkışı temizle diyorum. Böylelikle çalıştırmış olduğumuz kodun sonuçları gitti. Kodumuz yine bu şekilde. Eğer başka bir dile çevirmek istiyorsak sadece şurada dil ismini değiştirmemiz gerekiyor. Yani Turkish yerine English ya da Spanish ya da başka bir şey yazmamız lazım. Şimdi İngilizceye çevirelim ve direkt olarak English yazacağım ve kodu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak İngilizceye çevirdi. Burada dikkat etmemiz gereken nokta son bölüme yazdığımız dil isimlerinin birebir aynı olması lazım. Bunu nereden öğrenebiliriz? Ünlem Whisper, boşluk, 2 tane kısa çizgi help'ten öğrenebiliriz. Bu şekilde kodu yazıyoruz ve çalıştırıyoruz. Burada Whisper AI ile alakalı bizlere yardım edecek, Whisper AI'nin içeriğini bizlere gösteren kodlar var. Whisper AI açık kodlu bir yazılım olduğu için her şeyini bizlere sunuyor. Buradan şimdi dil bölümüne bakacağız ve hangi dile çevirmek istiyorsak onun kodunu ya da ismini birebir şekilde buradan alıp kopyalayabiliriz. Buraya geldiğimizde burada language bölümü var. Dikkat ederseniz benim yazdığım kodun başlangıcıyla aynı ve burada hangi dilleri destekliyorsa onların kısaltmaları ve uzun halleri var. Mesela AF, AM, AR diye devam etmiş. Bir de bunların uzun halleri var. Onları da size göstereyim hemen. Mesela AF Afrika dili, Arapça, işte Bengalce falan diye devam ediyor bu şekilde. Ön taraftaki kısaltmaları, sonlardaki ise uzun hali. Şimdi burada ikisini de kullanabilirsiniz. Mesela İngilizce yerine n yazabilirsiniz. Yani en. Fransızca yerine fr yazabilirsiniz. Bunun gibi kısaltmaları var burada ama dediğim gibi help bölümünden nasıl yazılıyor bu kısaltmalar, hangi dile çevirmek istiyorsanız buradan göz atabilirsiniz. Türkçe'de tr olarak geçiyor burada. Şimdi bu şekilde deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Help kısmından gördük. Buraya English yerine direkt n yazacağım. Boşluk n dedim buraya ve çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi yine İngilizceye çevirdi. Yine çıkışı temizleyelim. fr diyelim. Fransızcaya çevirdi. Çıkışı temizle diyorum. Bu sefer tr diyorum. Ve gördüğünüz gibi Türkçe diline çevirdi. İşte diğer dilleri çevirmek de bu kadar kolay. Şimdi İngilizce diline çevirmek için bir alternatifimiz daha var. Fakat bu sadece İngilizce dilinde geçerli. Üçüncü olarak verdiğim kodu buraya ekliyorum. Model small ve task translate diyorum. Yani burada çeviri görevi ver diye bir seçeneğimiz var. Burada direkt olarak task translate dersek İngilizceye çeviriyor. İşte gördüğünüz gibi önce dili algıladı, Türkçe olduğunu fark etti. Fakat Task Translate dediğimiz için otomatik olarak İngilizceye çevirdi. Bu ayarımız hızlıca İngilizceye çevirmek için uygulanan bir ayar. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Onu şimdi bahsetmek istiyorum. İkinci kodumuzu çalıştıralım. Burada yine İngilizceye çevirelim kodumuzu. Bakın dikkat ederseniz çeviriler farklı oldu. Şimdi hangi çeviri daha iyi, hangi çeviri daha kötü bunu karşılaştıralım. İlk önce ilk çevirdiğimiz Task Translate olan bölümü buradan alıp kopyalıyorum. Bu kopyaladığım içeriği DeepL'a attım. DeepL ise yapay zeka destekli bir çeviri uygulaması. Google Translate'ten çok üstün açıkçası. Ben uzun zamandır bunu kullanıyorum ve DeepL hakkında da ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şu ana kadar gördüğüm en iyi çeviri uygulaması DeepL. Burada çeviriyi yaptı. İşte 1982 yılında Sony ve Philips'e ilk CD-ROM'u tanıttı. Burada bir cümle düşüklüğü var. Bu aynı zamanda dijital medyanın dağıtılması ve paylaşılması için yeni bir platform sağladı. Bu fena değil. Wi-Fi nihayet 1990'ların sonunda Wi-Fi standardında kabul edildi diye devam ediyor. Şimdi language yazan bölümü alıp buraya kopyalıyorum. Bakalım hangisi daha başarılı? Language koduyla oluşturmuş olduğum altyazıyı buraya attım. CD-ROM 1982 yılında Sony ve Philips tarafından ilk CD-ROM'u tanıttı. Bu aynı zamanda dijital medyanın yayılması ve paylaşılması için yeni bir platform sağladı. 1990'ların sonunda Wi-Fi standardı kabul edilerek evlere ve iş yerlerine kablosuz internet bağlantısı sağlandı. Microchip 1958 yılında Jack Kilby tarafından ilk entegre devre veya microchip'tir diye devam ediyor. Bu ilk denemelerimde language yazan bölümün daha başarılı olduğunu fark ettim. Yani tabii ki small modeline denedik. Bunu large modeline de denememiz gerekiyor. Large modeline denediğimizde daha farklı sonuçlar elde edebiliriz. Çünkü large modeli gerçekten çok kapsamlı çalışıyor fakat uzun sürüyor. Yine language kodunun ürettiği altyazının bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii sizler de deneyin. Bunları denedikten sonra da mutlaka yorumlarda belirtin. Acaba hangisi iyi? Task Translate mi yoksa Language kodu mu? Bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Son olarak da yeni gelen güncellemeden bahsetmek istiyorum. Normalde 5 farklı modelimiz var. Şimdi modellerin yanına 2 farklı model daha eklendi. Large versiyon 1 ve Large versiyon 2. Large versiyon 2 son dönemde ortaya çıktı. Large versiyon 2
Yine large veri tabanını kullanıyor fakat bu sefer daha doğru ve daha hızlı işlem yapıyor. Ben normalde bir önceki videomda sizlere medium kullanmanızı önermiştim. Large biraz daha yavaş ve uzun sürüyordu. Daha güzel sonuçlar elde edebiliyordu fakat her videoda aynı performansı sergileyemiyordu. Large V2 modeli çok başarılı olmuş. Şu an Large V2 modelini deneyelim. Bakalım nasıl sonuçlar ortaya çıkacak. Buraya model bölümüne large kısa çizgi V2 yazıyorum. Small yerine small'u kaldırdım. Large kısa çizgi V2 yazdım. Ve dil bölümüne ise TR yazdım. Bakalım nasıl sonuçlar verecek. Hep birlikte deneyeceğiz. Büyük bir model olduğu için biraz uzun sürecek. Bekleyelim. Ve tamamlandı ve 1 dakika sürdü. Bu kısa ses dosyası için gayet uzun bir süre gibi görünüyor. Fakat doğru bir sonuç verdi. Bakalım 1982 yılında Sony ve Philips ilk CD-ROM'u tanıttı. Bu da dijital medyanın depolanması ve paylaşılması için yeni bir platform sağladı. Çok başarılı. Konuşmamla neredeyse birebir şekilde çevirmiş. Gayet başarılı. Şimdi bunu bir de İngilizceye çevirelim. Bakalım İngilizce'de nasıl çalışacak. Language bölümüne TR yerine N yazıyorum. İşlem tamamlandı. Bu da yaklaşık 1 dakika sürdü. Yani Türkçe ile İngilizce arası çok fazla bir süre beklemedik açıkçası. Güzel bir şekilde çevirmiş gibi görünüyor. Şimdi model Large V2'de test bölümü nasıl çevirecek ona bir bakalım. Evet, bu da tamamladı. Şimdi kıyaslayalım bakalım hangisi daha iyi çevirmiş. Yoksa aynı mı? CD-ROM 1982 yılında Sony ve Philips ilk CD-ROM'u tanıttı. Bu dijital medyanın depolanması ve paylaşılması için yeni bir platform sağladı. Gayet güzel çevirmiş, gayet başarılı gibi görünüyor. Şu an language bölümü. Şimdi diğerine bakalım. O nasıl? Şimdi diğer kodla oluşturduğumuz altyazıları buraya kopyaladım ve bakalım bu nasıl olmuş. CD-ROM 1982 yılında Sony ve Philips ilk CD-ROM'u tanıttı. Bu aynı zamanda dijital medyanın depolanması ve paylaşılması için yeni bir platform sağladı. Wi-Fi 1990'ların sonunda Wi-Fi standartları kabul edildi ve kablosuz internet bağlantısı ev ve iş yerlerinde kullanılmaya başlandı. Gördüğümüz gibi model Large V2 versiyonuna geldiğimizde çeviriler hemen hemen aynı oldu. Küçük modellerde Language bölümü çevirilerde daha iyi gibi görünüyor. Fakat modeli büyüttüğümüzde yani en büyük modeli kullandığımızda ise çok bir fark olmadığını açıkçası gözlemledim. Tabii ki bu uzun ses kayıtlarında farklılık gösterebilir. Denemek lazım açıkçası. Evet, hatalarımızın çözümü bu şekildeydi. Bu arada 1000 takipçi olmamıza çok az kaldı. Sizlerden ricam abone olmanız ve videoyu beğenmeniz ve mutlaka videolarımın altına yorum yapmanız. Bu kanalın gelişmesi ve büyümesi için çok önemli. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.